Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün gördüğünüz üzere bu güzel örgü modelinin tarifini yapmaya çalışacağım. Çünkü örmesi bir o kadar zevkli ve kolayken bence anlatımı biraz zor olacak. Kelimeler, umarım doğru kelimeleri bularak sizlerle birlikte paylaşabilirim. Bu modelimiz her tür kalınlıkta bir yünle çalışılabilir. Benim elimde böyle bir yelek ipim vardı. 3 numara misina şişimle örmesini yaptım. Şimdi yine sizlere aynı renk ipim ve 3 numara misina şişimle tarifime devam edeceğim. Bu örnek için ilmek sayımız 10 ve onun katlarından oluşuyor. Daha sonra sadece kenar ilmekleri ekliyoruz. Yani ara ilmeklerimiz burada hiç yok. Ben de herkesin anlayabilmesi açısından, çünkü iki desen anlatsam kenarlarda yarımşar desen çıkacağı için en az 3 desen çalışması yapmam gerekiyordu. Toplam 32 tane ilmek attım. İkisi kenar ilmeği, 30 tanesi de örnek için. Mutlaka bir lastik çalışması istiyor. Onun üzerine daha güzel duruyor. Klasik bildiğimiz bir ters bir düz şeklinde bir lastik yaptım. Fakat bunun burarak yaptım. Burgulu lastik çalışması diyebiliriz. Şöyle de yakınlaştırıp gösterecek olursam. Bu modelde özellikle bu teknik bir lastik çalışması. Bununla ilgili yapılmış videolarım da var benim. Yani sırf bu örnekten örülmüş örneklerim de var. Ama yine sizlere kısaca göstermek istiyorum, ama alışı farklı olan arkadaşlarımın nasıl çalışması gerektiği konusunda şu an bir fikrim yok. Çünkü denemesini yapmadım. Benim gibi alışı olan arkadaşlarım için özellikle lastik çalışmasını 2 sıra olarak sizlere göstermek istiyorum. Genel olarak örneğe de, yani örnek lastiğine de bu şekilde başlamanız gerekiyor arkadaşlar. Kenar ilmeğimizden sonra mutlaka ters ilmekle birinci ilmeğimiz başlaması gerekiyor. Tersimi ters olarak alıyorum. Düz ilmeğe geldiğimde benim gibi öğren arkadaşlarım normalde düzlerini şuradan batarak alıyoruz. Ama bunda özellikle ilmeğimi bir tur çevirebilmem adına arkadan alıyorum. Bu şekilde vuruyorum. Tersi ters örüyorum. Düz ilmeğe geldiğimizde önden değil de şöyle arkadan alıyorum. Tersi ters örüyorum. Düzü arkadan alıyorum. Tersi ters örüyorum. Düzü arkadan alıyorum. Arkadan alıp ören arkadaşlarım bu teknikte ilmekleri açılabilir. O yüzden burulan teknikte ilmeklerini örürse belki aynı örgü tekniğini oluşturabilirler. Ön yüzden düzlerimi arkadan alıp bu şekilde tamamlıyorum. En sona geldiğimizde bir düzle bitireceğiz ve daha sonra kenar ilmeğimizi öreceğiz arkadaşlar. Tersine döndüğümde bakın görüntü gayet normal. Nasıl yapıyorum? Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters ilmeği normalde bu şekilde örmem gerekiyor. Yine ön yüzdeki düz ilmeğe tekabül eden bu ters ilmeği şöyle arka taraftan batarak, bakın buradan da bir tur vuruyorum. Her alışımda aynı ilmeği vurarak alıyorum. Bakın şöyle önden batırdım. Şu an bir tur vuruldu ilmeğim ve ördüm. Düzü düz alıyorum. Terse geldiğimde ters ilmeğimi şöyle, bakın şuradan batarak ters olarak örüyorum ve ilmeğim bu şekilde vurulmuş oluyor. Düzü düz örüyorum. Tersi vurarak alıyorum. Yani ön yüzdeki düz ilmeği burada da bir tur vuruyorum. Her sıra ilmeğimi vurarak ilerlettiğim zaman ortaya o görüntü çıkıyor. Bakın şöyle çevirip şöyle koyduğumuzda da aynısını yapabiliriz. Bu bir lastik örgü. Burada siz farklı bir lastiği çalışabilirsiniz. Ben benim lastiğimi mutlaka soracak olan arkadaşlar için kısa bir çalışma yapmak istedim. Buradan sonra asıl örneğimizin uygulamasına geçeceğiz. Örneğimizde de sağ alım ve sol alım tekniği var arkadaşlar. Yani ilmeklerimizi sağa yatıracağız ve sola yatıracağız. Şimdi benim gibi öğren arkadaşlarım normalde sağları klasik olarak alıp solda ilmeklerin yönlerini çeviriyorlar. Diğer arkadaşlarım da burada ne yapacak? Sağ ilmeğin yönünü çevirip sağları çevirerek alacak. Solları normal klasik olarak alabilirler. Şimdi geldik örneğimin birinci kurulum sırasına. Ön yüzdeyim ve sırada bir tane ters, bir tane de düz ilmeğim var.
Şimdi bu ikinci düz ilmeğin içinden batarak 2 ilmeği birlikte şöyle arkadan alıp bir kez düz olarak örüyorum. Sağ kesim yapar gibi. Hepsi şişimde duruyor. Bakın ilmekleri çıkartmadım. Hafif tırnağımla ilk ilmekle ikinci ilmeği ayırıyorum. Şimdi ters olan ilmeğimi de bu şekilde tek olarak düz olarak örüyorum ve hem yer değiştirmiş hem de 2 ilmeği örmüş oluyorum. Bakın bir ters ve bir tane düz ilmeğimiz var. Önce ikisini birlikte ikisine batarak içinden bir tane düz alıyorum. Sonra tırnağımla aralayıp ilk ilmeği içine batıyorum. Yine bir düz ilmek alıyorum ve ilmeklerimi bu şekilde bırakıyorum. Burası sağ yönelik ilmeklerimiz. Yani sağ tarafa doğru örüyoruz ilmeklerimizi. Devam ediyorum. Bir terse bir düzüm var. Burada düz ilmeğinizin yönünü çevirip o şekilde alabilirsiniz. Eğer ilmeği farklı olan arkadaşlarım varsa önce ikisini birden örüyorum. Sonra ilk ilmeği örüyorum ve şişimden o şekilde çıkartıyorum. Birinci sıramızda bütün ilmekleri sıra boyuna kadar aynısını tekrar ediyoruz. Evet, düz ilmeğin içinden ikisini birlikte örüyorum. Daha sonra ters ilmeğin içine girip ikisini bir örüp tekrar bırakıyorum. 2 ilmeği birlikte önce örüyorum. Sonra tek ilmeği örüyorum. Şişten çıkartmıyoruz burada ilmeklerimizi. Ve bu teknikle sıra sonuna kadar ön yüzdeki ilk kurulum sıramızı yapıyoruz. Düzün içinden ikisini birlikte örüyorum. Ve daha sonra ters ilmeğin içine girip onu da örüp bu şekilde şişimden çıkartıyorum. İlmeklerimizi sağ tarafa doğru yatırmış oluyoruz bu şekilde. İkisini birden düz ilmekten giriyorum. Daha sonra ters ilmeği örüyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum önce. Bir ilmek alıyorum. Sonra ters ilmeğin içinden girip bir ilmek daha alıyorum. 2 ilmeğin içinden 2 ilmek çıkartmış oluyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar aynı tekrar yapıyoruz. Son ikili ilmeklerim ve ikisini birden yaptım. Daha sonra kenar ilmeğime geldiğimde ters olarak ördüm ve ilk kurulum sıramızı yapmış olduk. Şimdi tersine döndüğümde hiçbir işlem yapmıyoruz. Zaten ön yüzden düz ördüğümüz için arka tarafı baştan sona ters olarak örüyoruz. Toplam 20 sıra arkadaşlar. Biraz uzunca bir video olacak. O yüzden tersine gelen tarafı göstermeyeceğim. Çünkü bu şekilde 10 sıra boyu tersinden de sadece ters örgü örüp örneğimizi oluşturacağız. Dediğim gibi örmesi çok kolay ama inanın kelimelerle anlatmam çok daha zor bir model. Sizden de elinize ipinizi, şişinizi alıp o şekilde çalışmanızı istiyorum. Yoksa izleyerek anlayabileceğiniz bir örnek olduğunu düşünmüyorum. Benimle birlikte örürseniz çok daha kolay olduğunu anlarsınız. O yüzden sadece ön yüzdeki sıralarla devam edeceğiz. Birinci sıra ön yüzde bütün ilmekleri sağ tarafa doğru yatırdık. Tersinde bir işlem yapmıyoruz ve tüm sıraları ters olarak çalışıyoruz. Geldik ön yüze. Örneğin 3. kurulum sırasına. Kenar ilmeğimden sonra bir tane düz ilmek örüyorum. Burada bir yarım desenim var. Daha sonra 4 tane sağ yatım yapacağım. Yani 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru örüp devam edeceğiz. Bakın şöyle ikisini birden alıyorum. Sonra öndekini alıyorum. Önce arkadakini alıyorum. Şöyle alttan batarak sağ kesim yapar tekniğiyle yapıyoruz bunu. Sonra öndeki ilmeği. Önce arkadakini ikisini birden, sonra şişten çıkartmayıp öndekini örüp 4 defa sağa doğru ilmek ördük. Bakın 1, 2, 3 ve 4. Şimdi buraya bir tane sol yapacağız. Solu nasıl yapıyoruz? Şimdi sağları öğrendik. Solu nasıl yapacağız? Yine 2 ilmeği baz alıyoruz. Sola doğru yatıracağız. Bakın şu şekilde bir görüntünüz olacak. Burada benim ilmeklerimin yönlerinin dönmesi gerekiyor. Birinci ilmeğin sadece yönünü çeviriyorum. Sizin dönükse çevirmenize gerek yok. Ve arkadaki ilmeği alacağız. Şimdi ipim arkada. Önce arkadaki ilmeği
tek olarak örüyorum. Daha sonra bakın yönünü çevirdiğim ilmeğe geldiğimde onu ve arkadaki ilmeği de ikisine birden batarak ikisini birden örüyorum ve ilk solumu yapıyorum. Bu sıra 4 sağ, bir sol şeklinde sıra boyuna kadar devam edeceğiz. Yapalım. Bakın 2 ilmeği sağ tarafa doğru alttan batıyorum. Daha sonra tek ilmeği örüyorum. Bu bir. Yine 2 ilmeği birden örüyorum sağ tarafa doğru. Sonra öndekini örüyorum. 2. Yine sağ tarafa doğru 2 ilmeği birlikte örüyorum. Sonra tek ilmeği şişten çıkarıyorum. 3. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Sonra tek ilmeği örüyorum. 4. 4 sağa yatırdıktan sonra ilmeklerimizi bir tane sol yapıyoruz. Önce ilmeğin yönünü çevirdim. İkinci ilmeği şöyle arka taraftan aldım. Bir düz ördüm. Sonra yönünü çevirdiğime de ikisini birden batarak ikisini birlikte ördüm. Devam ediyorum. Yine 4 defa sağ tarafa doğru ilmeklerimi örüyorum. Bu bir. Yine sağ tarafa doğru örüyorum. 2. Tekrar sağ tarafa doğru örüyorum. 3 ve tekrar sağ tarafa doğru örüyorum. 4. Şimdi burada örneğim devam etseydi bir sol yapacaktım ama en sona geldiğim zaman başlangıçta ne ördüysek sonda aynısını örüyoruz. Bir düzle başladık. Bir düz ile de modeli bitiriyoruz. Tersini ördükten sonra 5. sırama geliyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Başlangıçta bir solla başlıyoruz. Burası yarım desenimiz. O yüzden ilmeğin yönünü çevirdim önce. İkinci ilmeği şöyle arkadan bakın ördüm. Sonra 2 ilmeğin içine battım. Bir ilmek daha aldım ve sol örgümü yaptım. Bir tane sol yarım. Burayı unutun. Daha sonra başlıyoruz. Şimdi bu sırada 3 defa sağ yapacağız. 2 ilmeği birlikte örüyorum, sonra tek ilmeği. Alttan batıp 2 ilmeği birlikte düz örüyorum, sonra tek ilmeği. 2 ve yine alttan batıyorum. Sola doğru, sağ tarafa doğru ördüm 3. 3 tane sağ yatım yaptıktan sonra bu sıra 2 tane sol yapacağız. İlmeğin yönünü çevirdim. Arkadan aldım. Önce tek ilmeği, sonra ikisini birden. Birinci solumu yaptım. Yine ilmeğin yönünü çeviriyorum. Önce arkadan aldığım ilmek, sonra öndekiyle birlikte ikinci solumu yaptım. Yani bu sıra 3 defa sağ tarafa doğru yatıracağız. 2 defa sola doğru yatırarak sıra boyuna kadar aynı tekrarla ilerleyeceğiz. Yapalım. Bakın birinci sağ. Devam ediyorum. İkinci sağ tarafa ilmeğim. İkili alıyoruz ilmekleri. O yüzden tek tek sayıyorum. Ve üçüncü kez sağ tarafa doğru ördüm. Şimdi sollara başlıyorum. Bakın ilmeğin yönünü çevirdim. Arkadan aldım ve sola. Tekrar yönünü çevirdim. Önce arkadaki ilmeği tek, sonra öndekiyle birlikte ikisini birden. Devam ediyorum. Yine ikinci tekrarda bitirdik. Üçüncü tekrara başladık. Yine birinci sağ, ikinci sağ ve üçüncü. Şimdi buradan sonra örneğimiz devam etseydi 3 sağdan sonra tekrar 2 sol şeklinde sıra boyuna kadar devam edecektik. En sona geldiğimizde başlangıçta ne yaptıysak onu yapıyoruz. Burada başlangıçta biz bir solla başladık örneğe. O yüzden tek solla da modeli bitiriyoruz. Başlangıçta ve sonda örneğimizde bir yarım desenlik var. O yüzden bu şekilde devam ediyor. Bakın tersinde bir işlem yapmadığım için ön yüze 7. sıramıza geliyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra bu modele bir tane düz ilmek ve daha sonra da bir tane solla devam ediyorum. İlmeğin yönünü çevirdim. Arkadakini tek, öndekiyle ikisini birden aldım. Şimdi burası yarım desenim. Burayı unutuyoruz. Sıra sonuna kadar 2 defa sağ tarafa doğru ilmeklerimizi öreceğiz. Bu bir.
Şöyle ikisine birden battım. Aldım ve 2. 2 sağdan sonra bu sırada 3 tane sol yapacağız arkadaşlar. Birinci ilmeğin yönünü çevirdim. İkisini birden. Önce tek, sonra ikisini birden. Önce ilmeğin yönünü çevirdim. Önce arkadakini, sonra ikisini birden örüp şişimden çıkarıyorum. Yönünü çevirdim. Arkadakini, daha sonra ikisini birden. Ne yaptık? 2 defa sağ ördük, 3 defa sol. Sıra sonuna kadar devam edelim. Yine önce 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru örüp sonra tekini örüp şişten çıkarıyorum. İkinci kez yine aynısını yapıyorum. 2 sağ. İlmeğin yönünü çevirdim. Sollara başladım. Birinci solum. Yine yönünü çeviriyorum. Önce arkadaki, sonra da ikisi birden. Yine üçüncü kez yönünü çeviriyorum. Önce arkadaki, sonra öndekini yapıyorum. 3 sol. Bir kez daha yine yapıyoruz arkadaşlar. 2 tane sağ yapıyorum. Eğer modelimiz devam etseydi 2 sağdan sonra 3 sol yapacaktık. En sona geldiğimizde bir tane sol yapıyoruz ve bir tane düz örüyoruz. Başlarken bir düz bir solla başladık. Bitirirken de bir sol ve bir düz ile bitiriyoruz. 9. sıraya geldim. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimizden sonra başlangıçta 2 tane sol yapıyorum. Önce ilmeğin yönünü çevirdim. Arkadakini, sonra ikisine birden bu bir. Tekrar ilmeğin yönünü çeviriyorum. Önce arkadaki, sonra öndeki 2. Başlangıçta 2 solla bıraktıktan sonra asıl modele başlıyoruz. Bir tane sağ yapıyorum şu şekilde. Alttan batıyorum, sonra öndeki ve 4 adet sol yapacağız. Yani 10 ilmeği baz alıyoruz sürekli arkadaşlar. Bir sağda 2 ilmek, 4 solda da 8 ilmek var. 10 ilmekle bir desenimiz bu şekilde oluyor. Zaten başta ve sonunda yarım şarlı modelleri sizlere gösteriyorum. Her söylediğim grup beşli olarak devam ediyor. Bu grupta yani 9. sırada bir tane sağ, 4 tane sola doğru ilmek yapıyoruz. Bir tane sağ, 4 tane sola doğru ilmek yapıyoruz. Bakın dördüncüsünü yaptım. Şu şekilde. Bir sağ, 4 tane solum, 10 ilmek. İkincisine başlıyoruz. Önce 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru ördüm. Ve daha sonra 4 defa sola doğru örüyorum. Sağ ve sol örgü modellerini kendi elinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben solda ilk ilmeğimin yönünü çeviriyorum düzgün olması açısından. Eğer sizin sol ilmekleriniz bu tarafa doğru dönükse normal önce bir arkadakini sonra önden ikisini bir öreceksiniz. Ama eğer sağ ilmekleriniz buruksa mutlaka sağ olan ilmeği ikisini birden aldığımız o ilmeğin yönünü çevirip o şekilde öreceksiniz. En sona geldiğimizde yine bir tane sağ yapıyoruz bakın en sonda. Eğer model devam etseydi 4 sol olacaktı ama en sona geldiğimiz için 2 sol yarım desenle örneği bitiriyoruz. Başlarken 2 solla başladık, bitirirken de örneğin sonunda 2 solla bitiriyoruz. Bu şekilde 9. sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi 9. sıra bizim örneğimizin ilk bölümü. Burada artık ilk bölümü bitirmiş olduk. Yani farkındaysanız tek sağımız vardı, 4 solumuz vardı. Neredeyse tüm ilmekleri sola doğru çevirdik. O yüzden kenar ilmeğimizden sonra 11. sırada bir tane ilmeği düz olarak örüyorum ve bütün sıra boyu tüm ilmeklerimi sola doğru yatırıyorum. Bakın ilk ilmeğin yönünü çevirdim. Önce arkadan, sonra ikisi birden. Burada hiç sağımız yok arkadaşlar. 11. sıradayız. Hiç sağ ilmeğimiz yok. Hepsini sola doğru örüyoruz. İkinci bölüme başlıyoruz esasında. Çünkü ilk sırada sağ ile başladık. Şimdi bu 11. sırada sola doğru devam ediyoruz. Ben birinci ilmeklerimin yönünü çeviriyorum. Şu ilmek düz olması açısından. Arkadakini önce, sonra öndeki ikisini birden. Yine sola çevirdim. Önce arkadaki, sonra ikisi birden.
Bir düz ile başladık. Başlarken bakın unutmayın. Sağ tarafta direkt sağ ile başlıyoruz ama ikinci bölüm sol tarafta bir düz ile başlıyoruz. Önce bir düz örüyoruz. Daha sonra tüm ilmeklerin yönlerini sola doğru çeviriyoruz. Zaten doğru gittiğiniz ilmeğin yönünden kendini gösteriyor. Bakın şu ilmek zaten önce arkadaki, sonra ikisi birden. Yine yönünü çevirdim. Önce arkada, sonra ikisi birden yönünü çeviriyorum. Önce arkadan, sonra ikisini birden. Yine son kez yapıyorum. Önce arkadan, sonra ikisini birden. Bakın sona da geldiğimizde yine bir düzüm kalıyor. Onu da örüp 11. sıramı bu şekilde bitiriyorum. Şimdi buradan sonra 13. sıram esasında benim 9. sıramla aynı tekrar arkadaşlar. 9. sırada yaptığım gibi aynısını yapacağım. Önce 2 kere sola doğru keseceğim. Bu bir. Tekrar sola doğru kesiyorum. 2. Burası yarım desenim. Şimdi 13. sırada biz bir tane sağ yapacağız. Şu şekilde. Bir sağ, 4 tane sol öreceğiz bu sırada. Bir tane sağ mı yaptım? Şimdi 4 defa sola doğru öreceğim. Bu bir. Yönünü çevirdim. Arkadan alıp ikisini bir de ördüm. 2. Yönünü çevirdim. Arkadan aldım. 3. Yine yönünü çevirdim. Önce arkadan, sonra ikisini birden. İkincisine başlıyorum. Yine önce bir sağ ve 4 sol. Sağ ve sol kesimlerimizi de bu modelle öğrenmiş oluyoruz. Önce arkadan ve önden. Yönünü çevirdim. Önce arkadan, sonra ikisini birden ve 4. kez sola doğru yaptım. Yine bir tane sağ yapıyorum. Burası yine yarım desen oluyor esasında. Devam etseydi 4 sol olacaktı. Fakat en sona geldiğimizde burada 2 tane sol ile modeli bitiriyoruz. 13. sıramız bizim 9. sırayla aynı tekrar sıramız diyebiliriz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Yine ön yüze 15. sırama geliyorum. Kenar ilmeğimizden sonra bir tane düz örüyorum. Bir ilmeği sola doğru yani sol yapıyorum bir tanesini. Ve asıl modele başlıyorum. Burası yarım desenin için olan ilmeklerim. 2 sağ yapacağız. Bakın bu birincisi. Ve ikinci sağ. Şimdi artık sağ ilmeklerim burada artacak. Sollarım azalacak. 2 sağdan sonra bu sırada 3 tane sol yapacağız demektir. Yine beşli gruplar halinde modelimiz ilerliyor. İkisi sağ, 3'ü sola birinci grubumuz oluyor. Bu mantığı anlarsanız mutlaka modeli yapacaksınızdır arkadaşlar. Yine ikincisine başlıyoruz. İkinci gruba önce 2 tane sağ yapacağım. Bu 1. Bu da 2. Ve daha sonra sol. Önce yön çeviriyorum. Ve birinci solum. Daha sonra yönünü çeviriyorum. İkinci solum. Tekrar yönünü çeviriyorum ve üçüncü solumu yapıyorum. Şimdi eğer burada örneğimiz devam etseydi ne yapacaktık? 2 sağ, 3 sol şeklinde ilerleyecektik ama biz 2 sağımızı yapıyoruz. 1 ve ikinci sağ ilmeğim. En sona geldiğimiz için bir sol ve bir düzle modeli bitiriyoruz arkadaşlar. Zaten model kendini gösteriyor. Önce yönünü çeviriyorum. Birinci solumu yaptım ve kalan bir düzümü ördüm. 15. sırada 7. sıranın tekrarı esasında. Yine 17. sıraya geliyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra bir tane solla modele başlıyoruz. Burası yarım desenimiz. Tek sol yapıyoruz.
ve başlıyoruz. 3 tane sağ yapacağız bu sıra. 2 tane sol yapacağız. Yani sağlarımız artıyor tekrardan. Birinci sağ ilmeğim. İkisini birden aldım. Sonra öndekine ikinci sağım ve yine üçüncü sağ tarafa doğru yönelen grubumu yaptım. Yanına beşli olması için 2 tane sol yapacağız. Yönünü çevirdim. Arkadan alıp ikisini birden ördüm. Yine yönünü çevirdim. Arkadan ikisini birden. İlk beşli grubumu tamamladım. 3 tane sağ yapıyoruz. Yaştaki yarımı unutun. 2 sol. Devam ediyoruz. Bir kez daha tekrarlayacağız. İkili aldım. Sonra öndeki. İkisini birden aldım. Sonra öndeki. Yine ikisini birden aldım. Öndeki 3 tane sağımı yaptım. Devam ediyorum. Yine yönünü çevirdim. Arkadan alıp birinci solum. Yine yönünü çeviriyorum. İkinci solumu da yapıyorum. Şimdi devam ediyoruz. Burası artık sona geldiğimizde yine bir üçlü sağı yapıyoruz. 3 sağ yaptıktan sonra en sonda devam etseydi 2 sol yapacaksınız. Fakat en sona geldiğimizde bir tane sol yapıyoruz ve örneği bu şekilde tamamlıyoruz. Burası yarım grubumuz arkadaşlar. O yüzden özellikle belirtmeye çalışıyorum. Evet, 17. sıramızı da yaptıktan sonra 19. sıramıza geliyoruz. Başlangıçta bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum ve bir düzden sonra toplam 4 tane sağ yapacağız. 4 defa sağ tarafa doğru yapıyoruz. Bir düzü de unutalım. 4 defa ilmeklerimizi sağ tarafa doğru örelim. 2 3 ve 4. 4 sağdan sonra beşli grubu tamamlamak için artık tek solum kaldı. Bir kez de sola doğru yapacağım ve ilk beşli grubumu yani 10 ilmekli bir desenimi bu şekilde bitirmiş olacağım. Bu sıra aynı benim 3. sıramla tekrar sırası esasında. Sıra boyuna kadar devam edelim. 4 defa sağ tarafa doğru ilmeklerimizi öreceğiz. 4 ilmeği, daha doğrusu 8 ilmeği. Şurada tersinde örerken ilmeği yanlış örmüşüm. Hemen düzelttim. İkinci sağ, üçüncü sağ taraf ve dördüncü. 4 defa sağ tarafa doğru ördükten sonra zaten model kendini gösteriyor. Beşincisi sol oluyor. Bir tane sol yapıyoruz. Yine devam ediyorum. Artık son yarım gruba geldiğimizde yine 4 defa sağ tarafa doğru yapıyoruz. Örnek bu şekilde devam ediyor. 4 defa sağ, bir kere sola öreceğiz. Ama en sona geldiğimizde yine 4 sağ tarafa yaptıktan sonra kalan bir tane ilmeğiniz olması gerekiyor. Onu da bir düz olarak örüp ön yüzdeki 19. sıramı yani son sıramı bu şekilde bitirmiş oluyorum. Ve sonuç bu. 20. sıra tersi ilmeklerimizi hep baştan sona ters olarak çalıştık arkadaşlar. Model bu 20 sıranın tekrarı şeklinde oluyor. Buradan itibaren yine videonun en başına geri dönüş yapabilirsiniz. Yani birinci sırada yaptığımıza geri dönüp yeniden benimle birlikte üstüne devam edebilirsiniz. Zaten 20 sıralık bir model şuradan 1,5 desen olarak gözüküyor. Yani en az 2 desen bittiğinde ortaya tam bir sonuç çıkıyor. Ama birinci sırayı tekrar edecek olursak bu şekilde kenar ilmeğinden sonra tüm ilmekleri hepsini ikili sağ tarafa doğru örüyoruz. Önce şöyle arkadan alıyorum. Sonra öndekini alıyorum. Arkadan aldığıma ikisini birden giriyorum. Öndekini tek. Bu şekilde sıra sonuna kadar yine birinci sırayı tekrar ederek örneğe yeniden kurmaya
başlıyoruz. Daha sonra ne olacak? 4 sağ, 1 sol, 3 sağ, 2 sol, 2 sağ, 3 sol. Yani sağ ilmekler azalırken sola doğru yatışlar artacak. Hep bu teknikle gidiyor arkadaşlar. Kolay bir model. Gerçekten baştaki ve sondaki yarımları doğru başlarsanız model kendine götürüyor. Umarım beğenmişsinizdir diyorum. Bir sonraki örnek videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Bunun renkli olanını da sizlerle birlikte uygulamaya çalışacağım. O da benim kafamda olan bir düşünce. Umarım örgüye de dökebilirim arkadaşlar. Eğer güzel olursa söz veriyorum. Bunun renkli olanını da en kısa sürede sizlerle birlikte paylaşacağım. O yüzden lütfen abone değilseniz kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Annemle olan bir hayalim vardı açıkçası. O hayalime çok az kaldı. O yüzden lütfen abone olmayı unutmayın diyorum. Hoşça kalın.